Karşınızdaki görseller Demokrat Parti'nin ilerici kanadından kongre üyesi olan Alexandria Ocasio-Cortez'in güzellik sırlarını paylaştığı videodan. Amerikan seçim sisteminde demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında siyasetin sistemik sorunlara cevap vermediği eleştirisiyle seçime çıktı. Kendi partisi de dahil halktan kopuk, siyasetten ve milyarlarca dolarlık şirketlerin hizmetine çalışan her iki siyasi partinin üyelerini kıyasıya eleştiren propagandasıyla dikkatleri çekti, siyasete bu söylemle girdi. Güzellik ve kişisel bakım dünya pazarının 2026 yılında 698 milyar ABD doları gelir elde etmesi bekleniyor. Bu rakamın lider konumundaki Amerika Birleşik Devletleri için 107 milyar ABD doları olacağı tahmin ediliyor. Ocasio-Cortez, Vogue dergisi için hazırladığı bu 18 dakikalık hızlandırılmış makyaj seansı için ortalama 17 ürünün reklamını yaparak sektörün pazarlayıcısına, yani eleştirdiği siyasetçi profiline dönüşüyor. Bu seriye katılan diğerleri Hollywood yıldızları ve müzisyenler. Bu tip kampanyalarında katkısıyla küresel ekonomik durgunluğa rağmen sektör büyüyor. Siyasetçi aktörün bu videoda kullandığı ürünlerle aynı makyajı yapması için çalışan bir kadının ortalama 600-700 Amerikan doları harcama yapması bekleniyor. Andrea Ocasio-Cortez, and I am here to walk you through my skincare and red lip routine. So I'm really excited to spend my morning with you. Let's do it. I have not gotten much sleep last night at all. Welcome to life in politics. We are trying to get people health care, making sure that they are taken care of in a pandemic. People are fighting too much, and so I have bags under my eyes. And so I always... Kongre üyesi Ocasio-Cortez'in makyaj seansının Türkçe altyazılarını takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi politikada hayat çok zor. İnsanlara çok iyi bakması gerekiyor. Pandemi dönemi üstüne özellikle. Onlara sağlık sigortası götürmesi gerekiyor. Çok sorun var. O yüzden de en önemli soruna burada size işaret etmesi gerekiyor. Bütün bu koşuşturmanın içerisinde gözlerinin altındaki torbalara dikkat etmesi ve çözüm bulması gerekiyor. İlerici politika yapıyor. Göz torbasız ilerleyen politika. I travel between DC and New York pretty much every single week. This is kind of one of the most taxing sides of being a member of Congress, is that Congress, when it's in session, we're in DC about 4 days a week, and then we have to fly back home to work in our communities 3 days a week. And that's 7 days a week. That's a lot of traveling. It is also a huge toll on your skin. And so, you know, I oftentimes will put on like kind of a clear moisturizing mask when I'm in the train, but the other aspect of it is carrying your products. I still have my makeup routine and Haftanın 7 günü bir yandan kongreye gidiyor, bir yandan New York'a. 7 gün çalışmak zorunda. Seçmenleriyle buluşuyor 3 gün. Oradaki en büyük sorun kendine bakacağı bütün bu malzemeyi nasıl taşıyacağı. O yüzden çanta alıyor. Hiç o çantadan çıkarmadan oradan oraya sorunu çözüyor. Sorun çözmek için gelmiş Washington DC'ye. Makyaj setlerimizi nasıl çantalarımızın içerisine koyarız ve bütün bu cildimize yapılan büyük işkenceyi nasıl ortadan kaldırırız? İlerici politikanın, insana dönük politikanın, geçim sıkıntısı içerisinde olan seçmen bölgelerindeki insanların en çok ihtiyacı olan çözümü bulmuş. Ama üzülmeyin. Ocasio-Cortez renkli bir kadın olarak daha dezavantajlı grupların en büyük temsilcisi. I get photographed just every day to work. It can be kind of exhausting. I love beauty, but also I try not to have a full beat every day. And so some days I choose to go in with a bare face. And other days, you know, when I want to feel glam, I do glam. So these are... Gördünüz mü size ne dediğini? Çok fotoğraflanıyorum. O yüzden de imajıma dikkat etmem lazım. Bazı günler gitmiyorum tamamen full makyajlı ama böyle yapmak istediğim günlerde de yapıyorum. Şimdi buradaki sorun nedir aslında?
Bir politikacı, imaj çok önemlidir ve ben bu imajın üzerinden kendime bir politik kimlik oluşturuyorum dese aslında kendi içerisinde tutarlı olur. Buradaki sorun Ocasio-Cortez'in söyleminde sürekli olarak aslında farklı bir politik çizginin söylemlerini alıp onu orta noktaya çekip sıradanlaştırmak, ilerici politika, radikal politika dediği şeyler. Ben gerçek insanların gerçek meseleleriyle uğraşıyorum denilen bir politik duruşta fotoğraflanırken işte belli bir şekilde görünmem lazım kaygısı olabilecek bir politik görüş değildir. O kendi kendiyle zıtlığa düşüp ama aslında alışılagelmiş, beklentiye uygun, ataerkiye uygun bir politik görünüşe bunu döndürüyor. Burada kritik olmamız gereken mesele aslında odur. So one of the reasons why I even started wearing a red lip was when I was running in my primary election the first time. And outside of our community, no one knew who I was. And we were out, we were knocking doors, we were making sure that people were being heard. And one of the things that I had realized is that, when you're always kind of running around, sometimes the best way to really look put together is a bold lip. And of course, being Latina, this is like very much our culture, where we come from. I will wear a red lip when I want confidence, when I need a boost of confidence. So after this... Videonun bu kısmında kongre üyesi Ocasio-Cortez birden fazla konuyu birbiriyle böyle karıştırıp karman çorman, allak bullak bir yaklaşımla aslında ortaya koymaya çalıştığı argümanları anlamsız hale getiriyor. Ne diyor size? Neyle başlıyor filan? İlk diyor ki ben ilk seçimlerime çıkarken beni kimse tanımıyordu. Bir sürü de insanın kapısını çalıyorduk. Onların sesini duymak için. Onların ne düşündüğünü duymak için. Şimdi düşününüz ki siz politikacısınız, kapıya gittiniz. Ama orada bir yandan insanların sesini duymaya gittim diyorsunuz. Bir imaj yaratıyorsunuz politikacı olarak. Sol politikanın önemli bir meselesidir insanları duymaya çalışmak. Ama orada endişeniz ben insanlara nasıl görüneceğim, değerli toplu nasıl görüneceğim, güzel nasıl görüneceğim. O yüzden bazen diyor değerli toplu görmenin en iyi yolu kırmızı bir ruj. Dikkat çekmek için. Sol politikayı konuşurken ruja ihtiyacınız var demek ki. Ondan sonra diyor ki size ben bunu aslında yapmakta hakkım var. Kimse de bana bununla ilgili bir eleştiri getirmesin. Neden? Çünkü ben Latina kültürün bir parçası olarak bunu yapıyorum. Değil mi? Hemen orada aslında o Latina kültürü sizi oraya koymasıyla yaptığınız herhangi bir eleştiriyi otomatik olarak sanki Latin kültürüne yapıyorsunuz gibi bir noktaya geçiyor. Sanki bütün Latina kadınlar aslında boyanmaya, makyaja meraklı insanlar gibi bir algı oluşturuyorsunuz orada. Tekilleştiriyorsunuz, özcülüğe döndürüyorsunuz ve herhangi bir şekilde yapılabilecek eleştiriyi kapatmaya çalışıyorsunuz. Ben kendime güvenmek için yapıyorum bunu diyor. Gene bakın ben kendime güveneceğim. Ama kendisine mesela insanlar çok iyi duyabildiği için kendine güvenmiyor. İnsanların söylediği hiçbir şeyi unutmayacağını, herkese teker teker fırsat vereceğini, onları platformlara taşıyacağıyla ilgili bir güvenini oradan alma gibi bir ihtiyacı yok politik olarak. Bu da çok önemlidir. Değil mi? Gene hatırlatalım. İlerici politikayla hiçbir alakası yoktur böyle bir söylemin. Our culture is so predicated on diminishing women, right? And kind of preying on our self-esteem. And so it's quite a radical, my opinion, it's quite a radical act. And it's almost like a mini protest to love yourself in a society that's always trying to tell you you're not the right weight, you're not the right color, you're not the right, whatever it is. And when you stand up and you say, you know what, you don't make that decision, I make that decision. It's very powerful. But that doesn't mean we can't have fun. As I said, I didn't... Yaşadığı toplum çok zor bir şey.
kadın olarak yaşamak. Çünkü kadınları sürekli küçümseyen, öz saygılarını ellerinden alan bir yapı var. Onun için de radikal eyleme sizi davet ediyor. Kendinizi sevin. Doğrudur. Kendimizi sevelim. Bir mini protesto olarak kendimizi sevelim. Böyle istiyor. Sanki de mini bir protesto olacakmış gibi olacak diyor. Fakat burada aslında insan kendini sevmesi, değil mi? Çok çarpıtılmış bir şey bu. Ataerk'in vurgulanmış kadını görmek istediği modeli içselleştirmek bir mini protesto olarak kendimi sevmek. Yani kendim olduğum gibi çok fazla makyaj yapmadan, boya yapmadan, topuklu ayakkabı giymeden ifade edersem kendimi sevme noktasında ben böyle olduğum gibi rahatken, hareket kabiliyetim varken mutluyum demek yerine, değil mi size? Ay ben kendimi çok seviyorum. O yüzden eğleniyorum da. Bu şekilde de bu kararı da sen vermiyorsun. Ben veriyorum yani. Aslında ataerkin sizden olmanızı istediği insan olma noktasında kararı siz kendiniz verdiğiniz müddetçe ataerkin istediği her şeyi yapmış olmanız sayılmaz. Değil mi? Aslında size böyle bir tavsiye veriyor. Ve bütün söylediği toplumun kadınları oldukları gibi olma noktasına küçümsemesiyle ilgili aslında bir karşı duruş yerine bir kabullenişle toplumun istediği, ataerkin istediği şekilde olma biçimlerini kabul etmeye sizi yönlendiriyor. I went from working in a restaurant to being on cable news all the time, and I was really not used to that kind of a shift. And I think I initially really struggled with that. I really did. And at a certain point, I just learned that you cannot get your feelings of beauty and confidence from anyone but yourself. That is one of the most ultimate gifts that you have to give to yourself. And so, you know what? I just decided I'm not going to waste my time, and if I'm going to spend an hour in the morning doing my glam, it's not going to be because I'm afraid of what some Republican photo is going to look like. If I'm going to do an hour doing my glam, it's because I feel like it. And that's really the difference. My body, my choice. And bu sekmede gördüğünüz benim bedenim, benim tercihim yaklaşımı aslında herhalde feminizmin en çok hasar gördüğü alanlardan bir tanesi. Neden? Çünkü benim bedenim, benim tercihim kadınların tarihinde çok derin sorunların işareti olarak ortaya çıkarılmış bir yaklaşım biçimidir. Kadınları evlenmeye zorlayan, kadınların kiminle evleneceğini kararlaştıran, evlenip evlenmeyeceğini kararlaştıran, çocuk doğurmasına karar veren veya çocuk doğurmamasına karar veren, evlilik adı altında kadınların ailelerindeki erkekler tarafından satılabilecek bir nesne olduğu algısının yaratılması tarih boyunca bu yaşanmış bir şeydir. Gibi meseleler üzerinden, değil mi? Ortaya çıkmış sorunları aşmak için kadınların kendilerine ait bireyler olduklarını kabul ettirmek için ortaya çıkarılmış bir şeydir. Yoksa böyle baktığınız zaman ben her istediğim şey, ataerkin benden istediği kadın olma biçimini kendim tercih ediyorum, o yüzden kabul edilebilir demeniz için ortaya çıkarılmış bir şey değildir. Bu aslında en kökten sorunları, karşı çıkışları böyle yavaş yavaş sindire sindire kurbağayı böyle yavaş yavaş kaynata kaynata ortadan kaldıran bir yaklaşım tarzıdır. Bu bakın size mesela ne yapıyor orada? Gene birçok şeyin üzerinden gidiyor. Ben restoranda çalışıyordum. Sonra bir anda kendimi politikacı olarak kablolu yayınlarda her gün haberlere çıkan bir insan olarak buldum ve çok zorlandım. O yüzden de makyaja döndüm falan gibi bir yaklaşım gösterirse. Ama diyor ki bunu da
hem bir yandan endişesinin bu olduğunu aslında size ifade ederken öte yandan da diyor ki size ama ben aslında günde bir saat makyaja sabah zamanımı harcıyorsam bunu falancaların filancaların istemesinden dolayı yapmıyorum. Kendimi iyi hissetmek için yapıyorum. O zaman o da her türlü farkı yaratıyor aslında. Yaratmıyor. Sizi onların istedikleri kılığa sokuyor. Ama ne yapıyorsunuz? Sanki burada bakın sabah bir saatinizi makyaja ayırmanız demek elinizde dünya kadar zaman var demektir. İşçi kadınların, çalışma hayatındaki işçi kadınların ucuzlaştırılmış işçiliğe, Enlo'ya bir atıf yapalım orada. Ucuz işçilik yoktur, ucuzlatılmış işçilik vardır. Hayatları çok zor. 1, 2, 3 sırasında trendi, otobüstü, toplu taşıma araçlarıyla işlerine gitmek zorundalar. Çocukları varsa onları okula bırakmak zorundalar. Hastaları varsa ona bakmak zorundalar. Başka türlü kendi dertleri varsa onların üzerine düşünmeleri gerekiyor ulaşabilmek için gidecekleri yerlere. Bütün bu sıkıntıların içerisindeki işçi kadınlara bir saatinizi harcayıp kendinizi çok iyi hissetmek için bunu yapabilirsiniz diyor ve aslında size orada bu çok sınıflı olmuş artık kendisinin bulunmadığı bir sınıf pozisyonundan çok radikal politikalar yapabilen, sizin durumunuzu duyabilen bir kadın imgesi yaratmaya çalışıyor. Öyle bir hali olmadığı halde artık farkındalığını da kaybetmiş. İnsan kolay unutuyor konforu bulduktan sonra. Ama bunların hiçbirisinin üzerine gitmiyor ve bu noktayı bir tercih meselesine indirgeyerek size de aynısını tavsiye ederek belli bir şekilde var olan konumlamalarımızı ortadan kaldırarak bizlere nasıl olmamız gerektiğini fotoğraflanma üzerinden anlatıyor ve bunun tercih ettiğimiz anda hiçbir soruna sebep vermeyeceğini anlatıyor. I'm gonna go in with a brow. You know, I'm very lucky now, at least in 2020, because it's in vogue. I'm very lucky because brows are in. You know, my family has brows. Like, many people in my family are born with one brow, and we have to turn it into two brows. And so I am been naturally blessed in this department. And so I'll just go in very lightly. Frida Kahlo'nun tek kaşlı halini nasıl bir sanat eserine çevirdiğini ve onu erkek bakışının dışında kendine ait bir güzellik yaratmak olarak ifade ettiğini kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez Latina kültürüne vurgu yapmasına rağmen söylemeden es geçiyor. Ve bu videoda bize tek kaşlı, doğal tek kaşlı halini nasıl iki kaşa çevirebileceğinin talimatlarını veriyor. One of the things that's pretty wild to me is that, first of all, if you are a person that needs a tampon, or if you are a person that needs a pad or a menstruation product of any kind, you are often subject to what's known as the pink tax. And it's not just menstruation products, it's almost any product or service that differentiates by gender. And so dry cleaning is a perfect example. Let's take a look at this. If you're dry cleaning a men's shirt, a lot of times it will be less expensive, and in many states, less expensive than dry cleaning a woman's shirt. In my opinion, a pink tax is not just about money, it's also about time. And I think right here, what we're talking about is a perfect example. If waking up in the morning and doing your makeup gives you life, then that is amazing and you should do it. But what we are also seeing all too often is that women who wear makeup, there are studies that show that women who wear makeup or regularly wear like
a decent amount of makeup, kind of show up to the office in glam, also make more money. And so at that point, it stops being, these calculations and decisions stop being about choice, and they start being about patriarchy, where if we look attractive to men, then we will be compensated more. And that's, to me, is the complete antithesis of what beauty should be about. I think beauty should be about the person who is applying it. And so these things add up over time. And on top of all of that, we're not even paid at the same level as men. And so our expenses are higher, our time is less, and we're not even getting paid at an equal rate. Can't catch a break. Karşınıza çıkan olgu çok doğru şeyleri çok doğru olmayan anlamlarda kullanmak için hareket eden bir söylem. Ne diyor size mesela? Pembe vergi var. Kadınlara çok daha fazla vergi veriliyor, isteniyor kullandıkları ürünlere. Hijyen ve Regal ürünlerinden başlıyor. Onun üzerinden kuru temizlemeye, makyaj malzemesini aslında götürmüyorum ama makyajda da çok fazla vergi veriyorsunuz herhalde, tahmin ediyorum. Buradaki fark, değil mi? Regal için kullandığınız ürünler mecburiyetle kullandığınız ürünler, yani onu kullanmadan yaşama gibi bir alternatifiniz yok. Bu bir ihtiyaç. İhtiyaçlarla lüks olarak kullanılması gereken şeylerin bir araya getirilmesi ve kadınların daha az makyaj yaptıklarında daha az para kazanmaları. Çünkü size aslında bu segmenti verdiğinde pek çok izleyicine kalan şey, daha çok makyaj yaparsam daha çok para kazanırım noktasında kalıyor maalesef. Aslında burada ilerici sol politikanın yapması gereken şey nedir? Size diyor ki kendiniz için, güzellik için yaparsanız doğrudur. Ama ataerk böyleyken bunun için yaparsanız yanlıştır. Ama siz onu mecbur, öyle bir tercihiniz yok o noktada. Sanki öyle bir tercihimiz varmış gibi hareket ediyor. Burada yapması gereken şey nedir? Eğer çalışmalar, ki doğru söylüyor, çalışmalar daha çok makyaj yapan, düzenli ve daha düzgün makyaj yapan kadınların işlere girme, daha yüksek maaş kazanma şanslarının arttığını gösteriyor Amerika koşullarında. Bizim ülkelerimizde de farklı olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde baktığınız zaman bu aslında size diyor ki ataerkin uyguladığı bir zorunluluk kadınlara. İşte orada ilerici ve solcu bir politikanın bunun üzerine giderek hayır, biz makyajsız da sadece becerilerimiz, aklımız, bilgimiz, üretkenliğimiz ve çalışkanlığımızla değer biçilerek para kazanmamız gerekiyor noktasında algılanmamız gereken bir politika yapmamız gerekiyor. Yoksa siz ben her gün gözümün burasına kadar bilmem ne yaparak mecburum bunu yapmaya noktasında hareket ettiğinizde ama kendiniz için yaptığınızı söyleyip kendinizi kandırdığınız müddetçe ataerkin istediğini yapmıyorsunuz demek ilerici politika değildir. Burada size söylemeye çalıştığı bir sürü gerçekten sorun olan şeyin üzerine gidilmesi aslında bunun aşılması anlamına geliyor. Yani ne demektir o? Kadınlardan ekstra para harcayacakları ve zaman harcayacakları bir yöntemle makyaja eğilerek toplumsal hayata yer bulmalarının istenmeyeceği bir yaklaşımla politika yapmak gerekiyor. Burada öyle bir politika görmüyoruz. In systems that were largely built for the convenience of men, and oftentimes were designed with the subjugation of women and queer people in mind. And so every time we make a decision, when you make a decision for you, when you're like, you know what, I'm going to do this, I'm not going to do this thing that's expected of me because if it's expected of me just because it's been the norm, who has the norm been serving? I think that the queer community has really paved the way on this, you know? The way that they use beauty as a form of self-expression, from drag queens to
non-binary people and how they choose to use beauty to express themselves is a lesson to everybody. And I think it's really amazing and really incredible. Okay, so I'm going to go in. Kongre üyesi Ocasio-Cortez'in oluşturulmuş bu söylemi ortaya çıkarttığında şüphesiz kendi başına yapmıyor bunu. Burada bir söylem oluşturulması var dikkatli ve titiz bir şekilde. Birçok farklı noktayı bir araya getirerek aslında farklı kültürel oluşumların gelişimini tekilleştirerek hepsini güzellik ve kozmetik dünyasına para harcamayı nasıl olumlandırabileceği, kabul ettirebileceğini ortaya koyan bir araca dönüştürmeye çalışıyor. Mesela diyor ki size aslında bu makyajın beklentisi, bu zaman harcanması bu kadar çok fazla. Çünkü kendisi de biliyor. Buna çok para harcıyor, buna çok zaman veriyor. Bunu kendisine sorduklarında ne söyleyecek? Bütün bunlar aslında kadınların bu norm ataerkil çalışıyor ve kadınların boyun eğdirilmesi üzerine geliştirilmiş bir yapıdır diyorsa kadınların ve LGBTQI grubun tamamını içine alıyor. Ama orada ne yapıyor size? İndirgiyor bir anda. Queer grubun içerisinde özellikle drag queenleri getiriyor. Drag queenlerin tarihsel gelişimine baktığınızda bunlar aslında genellikle işte bizim zenne diye bildiğimiz kültürün bir parçası olarak düşünebiliriz. Kendi kültürel öznel koşullar içerisinde elbette. Ama bunlar büyük çoğunluğu gay erkeklerden oluşan, trans değil. Translara bildiğim kadarıyla yarışmalara falan almıyorlar. Bilmiyorum değişti mi o. Ama böyle abartılı, değil mi? Cinselliği, kadın cinselliğini çok fazla öne çıkaran, böyle kimi zaman böyle küfürbaz olabilecek olan veya işte böyle kadın cinselliğini çok aşırı derecede vurgulayacak bir yaklaşımla erkeklerin bu soyunması bilinçli yapılan bir performans. Ve bu performansın aslında yapmaya çalıştığı şey ilginç bir şekilde cinsiyet kurgusunu kadın ve erkek olarak oluşturulan kırmaya çalışarak erkeklere bu aşırı abartılı kadınlık performansını vererek bir şekilde bir hem sorgulamaya götürmeye çalışmak hem de o sınırları biraz aşmaya çalışmak. Ama sıradan herhangi bir günlük hayatında kadın olarak yaşayan insanların çok da fazla yapmadığı şeyleri yapmak üzerinden bir performans, sahnelenen bir performans üzerinden götürülmesi çok farklı bir olgu. Ne yapıyor size? Bir yandan ben çok işte çeşitlilikten yanayım, herkesi kucaklıyorum falan diyerek bir yandan da o çok aslında özünde karşı duruşlar içeren yapıyı alıp ana akımlaştırıp kadınların bu kadar fazla düzgün makyaj diyor ona da kullanmasını bir şekilde kabul ettirecek bir söyleme dönüştürüyor. Çok bilinçli bir söylem olduğunu artık sanıyorum videomuzun bu noktasında hepimizin fark etmeye başlaması gerekiyor. I used to think that I would be taken less seriously, and as the youngest woman in Congress, and as a woman of color, it's so hard to be taken seriously. It's just, it's like any workplace where sometimes it feels like you have to jump up and down for anyone to listen. It's just really difficult because some people are just born in bodies that are naturally taken more seriously, I used to think that glitter or shimmery eyeshadow, here I'm just using this palette right now, but there's others that I use that are like even louder sometimes. And I would think, oh man, like this isn't going to help me out, right? Like people already try to diminish me and diminish my voice as young and frivolous and unintelligent. And so first of all, I tried the shimmer and it looks fire, it looks good. It helps me feel better. And I feel like it helps make my eye pop a little bit. So, you know what? I was totally wrong. Gördüğünüz bu sekmede tekrar zıtlıkları kullanarak bir yerde başka bir şey söyleyerek bir yerde onun tamamen tersini söyleyerek aslında kendi söylemini ortadan kaldırıyor ama bütün bu
söz cümbüşünün içerisinde ortadan kalkıyor maalesef. Onun yüzden biraz açmaya ve bir yapı sökümüne uğratmaya çalışıyoruz. Şimdi size önce diyor ki ilk başta aslında kadınlar çok fazla makyaj yapan, düzenli ve düzgün ve yeterli makyaj yapan, az yaparsanız da olmuyor. Yapan kadınlar daha çok para kazanıyor. Bu araştırmalarla ortaya döküldü ve bu aslında ataerkin erkek bakışının beklentisi. Sonra dönüyor diyor ki size ben kongrenin en genç kadınıyım ve renkli kadınıyım, değil mi? Yani beyaz olmayan gruptan geliyorum, azınlıktan geliyorum. Bunu size böyle söylediğinde ve bunu eğer ben makyaj yaparsam beni küçümseyeceklerini, beni işte uçarı bulacaklarını, işte basit, düşünemeyen, fikirsiz insan olarak göreceklerini düşünüyordum makyaj yaparsam. Ama pırıltılı göz makyajlarım beni ateşli bir hale getiriyor. Ne kadar güzelmiş, ne kadar yanılmışım. Onlar ne düşünürse düşünsün bu bana çok büyük bir etkide bulunuyor. Şimdi bir kere eğer bu kadar çok makyaj yaptığınızda daha çok para kazandığınız çalışmalar ortaya koyuyorsa sizden zaten beklenen şey odur. Sizin sadece göz dolduran, güzellik için orada olan bir insan olma bakış açısını değiştiriyor mu sizinle ilgili? Onu artık çalışmalara bırakacağız. Çünkü erkek egemen toplumda bu kameranın kimin elinde olduğu veya bu dikkatlerin kim tarafına verileceği veya medyanın kime bakışını döndüreceğine karar verenlerin algısı üzerinden düşünmemiz gerekiyor. Büyük çoğunlukla da işleri bittiği anda da size bir anda o kadınlık kurgusu üzerinden politik kariyerinizi düşürdüklerini de çok gördüğümüz olaylar olmuştur elbette. Bir toplumun enerjisini çekip, değil mi, beklentisi yüksek toplumun enerjisini bu tip karakterler üzerinden çekip aslında içi boş bir kurguya döndürmek çok alıştığımız bir şeydir. Bu noktadan eğer şöyle düşünmeniz gerekiyor. Siz erkek bakışın ve ataerkin beklentilerine uyuyorsanız ne kadar başkaldırı içerisindesiniz veya sistemi ne kadar değiştiriyorsunuz? Sormanız gereken soru budur. Eğer değiştiremiyorsanız yaptığınız politika değişime odaklı bir politika elbette değildir. And it just, boom, it's like a nice little shock, and even I feel a little more oomph with the red on. Sol politikanın yaratacağı küçük bir şok. Kırmızı ruj. Bize istediğimiz her şeyi veriyor ama yanlış anlamayın. Toplumun ihtiyaçlarına, çalışanların, düşük gelirlilerin, sigorta ödeyemeyenlerin, pandemi gibi dönemlerde işsiz kalanların, ekonomik kriz dönemlerinde iş güvencesini kaybedenlerin dertleriyle ilgilenirken şoku yaşayacağınız nokta kırmızı rujunuz ama bu sizi kesinlikle küçük akıllı, boş kafalı, pek fazla gerekli, ciddi meselelerle ilgilenmeyen bir insan haline dönüştürmüyor. One piece of advice, it is that the key to beauty is the inside job. The key to beauty is feeling beautiful. And no amount of money or makeup can really compensate for loving yourself. And so make sure that you do that. That is the one foundation of everything. And if you need a little boost, or if you're feeling particularly challenged that day, look in the mirror and say, I'm the bomb. And I will make the world a better place in my own little pocket because that's what I'm here to do. You are a blessing to the world. Your talents are a blessing to the world. No matter who you are, there is something that you bring, and you need to know that. And that is the best beauty secret of them all. All right. Sıra tavsiye vermeye geldi. Hazır mısınız? Alexandria Ocasio-Cortez size bütün bu makyaj seansının sonunda çok önemli bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki gerçek güzellik insanın
içinden gelen güzelliktir. Güzelliğin en büyük sırrı. Hiçbir miktar para ve hiçbir miktar makyaj bu gerçek güzelliğin önüne geçemez. Bir saat en az makyajı yapan, zamanımızı bu makyajla alan, kendini bu makyajın üzerinden oluşturan bir siyasetçinin, ilerici siyasetçinin size sonunda söylediği şey, ben bunların hepsi zırva, gerçek güzellik içinizden geliyor. O zaman niye uğraşıyorsunuz? Niye en az günde bir saatiniz makyaja veriyorsunuz? Bunca parayı veriyorsunuz. Niye bu kadar bütün bir video boyunca dakikalarca makyajın insana nasıl kendini daha iyi hissettirdiğini gibi bir söylemi yerleştirmeye çalışıyorsunuz, değil mi? Burada önemli olan nokta aslında söylenen ne? Bu insanın içinden güzelliğin gelmesi çok önemli bir meseledir. İç güzellik insanın kendine ait hissettikleriyle, kendini özden sevmesiyle, kendiyle yaşamaktan memnun olmasıyla alakalı şeyler. Bunların hepsini aslında makyajın arkasına gizlemeye çalışıyorsunuz ve başka bir güzellik anlayışı ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Gerçeğin ötesinde ve dışında bir yaratış yaratmaya çalışıyorsunuz makyajla. Ama bütün bunların üzerine de bir kılıf uydurarak, hiçbir anlamı olmayan bir kılıf uydurarak sonunu getiriyorsunuz. Ama blazer'ını da üzerine giyip kırmızı makyajıyla, kırmızı dudaklı rujuyla ve makyajıyla size son sözü söylüyor. Her şey boş bir işaretlemeye dönüyor. Değil mi? Buna iyi bakmamız, bunu iyi görmemiz gerekiyor. Her şey elbette bir iç güzellik meselesi. Ama unutmayın ki ele alınması gereken çok önemli makyajdan başka meseleler de var. Neymiş? Bakalım. You'll deal with the hair later. You'll deal with the hair later. Alexandria Ocasio-Cortez'in moda ve güzellik sektörüne yaptığı katkı bu videoyla kalmadı. Met Gala 2021'e zenginlere vergi sloganlı bir elbiseyle katıldı ve büyük bir politik adım olarak bu lanse edildi. Ancak sloganı görebilmemiz için güzellik standartları içerisinde olan kongre üyesinin sırt ve poposuna dikkatimiz çekildi. Bu kıyafet ve Met Gala yalnızca ABD'de değil, bütün dünyada gündeme oturtuldu. Modayla çok ilgisi olmayan benim gibileri bile moda, modacı ve Met Gala gibi bir etkinlikten haberdar etti. Zengine vergi sloganı oltaya konulan bir yem olarak modayı gündeme çekmek için kurgulandı. Ocasio-Cortez'in giydiği elbiseyi $1000 civarı kiraladığı söylendi ve mesele 4 yıl sonra 2025'te hala devam ettirilerek gerekenden az kira parası ödediği iddiasıyla $2700 ek para kendisinden Temsilciler Meclisi Etik Komitesi tarafından istendi. Her ne kadar da bu siyasi avantaj elde etmek olarak gösterilmeye çalışılsa da Amerikan siyaseti modanın ve pahalı kıyafetlerin ön planda kalmasına bir kez daha ön ayak oldu. Birçok kadına verilen sinyal güzel görünmek için binlerce dolarlık bütçe ayırmanın normal olduğudur. Daha da önemlisi verilen mesaj, kadınların herhangi bir siyasi fikrini pahalı, erkek bakışını memnun edecek şekilde vücut kıvrımlarını ortaya çıkaran elbiseler ve yüzlerce dolar isteyen makyaj ve saç yaptırmadan dinletemeyecekleridir. Kadın, siyaseti ancak modaya uyarak ve vurgulanan kadınlık imgesini baştan tırnağa içselleştirerek yapabilir mesajı verildi. Bu tip politikayı ilerici veya radikal göstermek, gerçek eleştirel politik temelden nasıl politika yapılabileceğini unutturmak içindir. Ocasio-Cortez, binlerce dolarlık makyaj, saç, elbise için zamanını ve parasını harcarken bize dönüyor ve diyor ki bunu kendiniz için yaptığınız müddetçe ataerkin size egemenlik kurmasına engel olmuş oluyorsunuz. Ataerk için yapmayın.
Kendiniz için yapın. Şimdi burada sormamız gereken önemli bir soru var elbette. Bu kıstası nasıl belirleyeceğiz? Evet, sonsuza kadar ve tamamen bunun dışarısına çıkamayız. Böyle bir sistemin içerisinde yaşıyoruz. Ama bunun boyutlarına ve sınırlarına karar vererek mümkün mertebe kendimize ait bir olgu üzerinden kendimizi ifade etme biçimlerini aramaya dönebiliriz. Ataerk'in tamamen istediği, %100 istediği biçimlerde olmayı yaptığımız zaman kendimize sormamız gereken şey, bunu yaptığımda kendim için yapıyorsam bile ataerkin benden beklentisini doyuruyor muyum? Evet, doyuruyorum. Öyle olduğu zaman da aslında kendim için bir şey yapmıyorum. Kendimi kandırmak dışında. O yüzden de hele de ilerici politika yapacaksak, insanların pandemi gibi zamanlarda, yokluk gibi zamanlarda, fakirlik gibi dönemlerde, savaşlarda, değil mi? Kendilerini, hayatlarını, ailelerini geçindirebilme sıkıntısı içerisindeyken yapacağımız ilerici politikaları konuşurken derdimiz gözümüzün altındaki torbalar olmayacak, olmamalıdır. O yüzden aslında Audre Lorde bize bununla ilgili yolu çok önceden açtı. Audre Lorde'un söylediği şekilde bitirelim ve bunun üzerinden düşünelim, hep beraber düşünelim. Efendinin araçları, efendinin evini asla yıkamaz. Böylelikle de bunu hatırladığımız müddetçe kendimize ait bir yolu bulmak için mücadele etmeye devam ederiz. Hoşça kalın. Gözünüzün altındaki torbalardan sakın ola endişe etmeyin.